Tekrar merhaba arkadaşlar. Geyimizin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Gövdemizde kalmıştık. En son 18. sırayı bitirmiştik. Şöyle kontrol için bir daha beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. 17'de kesme yaptık. 18.yi düz örüp orada bırakmıştık. Şimdi 19. sıradan devam ediyoruz. Kesmelerimizi şu an sadece arkadan devam ediyoruz. Bu arada ojemi görürüz. Tığ aynı noktaya sürttüğü için hocam kalkmış arkadaşlar. Sadece arkadan kesiyoruz. Artık ön kısımdan kesmeyi yapmıyoruz. Boyuna gelene kadar hiç kesme yapmayacağız. Arkadan ilerliyoruz. 6, 5, 4 diye kestik. Aralarda bir sıra düz ördük. Bu şekilde. Şunlar kesme, şunlar düz olanlar. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer de bir kez 3 ör, bir kez 3 ör yapacağız. Hemen kesmeyle başlıyorum. Bir tane kestim. Yani azaldı. Siz bunları artık terimlerinizi anlayın arkadaşlar. Bir kestim. 3 tane tek batıyorum. 1, 2, 3. Bir kestim. 3 tane tek. Evet, sıra sonuna kadar, yani şuradaki yerimiz, işaretli yerimize kadar bir kez 3 ör yapacağız. En sonunda 3 kalmıyor maalesef. Hep içeriye doğru kestiğimiz için buradaki daha az oluyor. Evet, bu şekil tekrar ederek keselim. Evet, 3 tane örüp bir kestim en son ve son kesmemin geldiğimde bir tane ördüm. Ve yeniden bir tane keseceğim. Arada bir tane kaldı, yani 3 tane kalmadı. Dediğim gibi içe doğru girdiği için, bu tarafa gitmediği için. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 7 tane kesme yapmışız. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve 92 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 20. sıramda da eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğim. Ondan sonra da tekrar 20. sırada devam edeceğiz. Evet, 20. sıramı tamamladım. 21'e geldim. Şimdi yine bir tane kesiyorum. Şimdi sonra yapmıştık. 3 yapmıştık. Şimdi 2 yapıyoruz. 2 tane tek batıyorum. 1 kesiyorum. 2 tane tek. Sıra sonuna kadar bir kesiyoruz. Yani bir azalt, 2 ör, bir azalt, 2 ör yapacağız. Evet, 5. kesmeden sonra 3 tane tek ördüm. Bir keseceğim arkadaşlar. 7. kesmeyi yapmayacağız. Çünkü bir şey kalmadı ona. Yer kalmadı. 5.den sonra 2 örseydim burada bir çakışma olacaktı. O yüzden 5. kesmeyi yaptım. 3 tane tek battım ve 6. kesmeyi yaptım. Bu sıramızda 6 tane
kesmemiz oldu. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Evet, 21. sıramızı bitirdik ve 86 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 22. sıramızı da yine düz öreceğiz. Evet, 23. sıramızdayız. Bir kesle başlıyoruz. Bir tane kestim. Bir ördüm. Bir kez bir ör. Sıra sonuna kadar her ilmeği bir keseceğiz. Bir ör yapacağız. Artık iyice azaldı. Son sıralarımız. Bir kestim, bir ördüm. Tekrar bir kesiyorum. Artık ekranda tabii gövde büyüdü. O yüzden zorlanmaya da başladık. Kucakta örmeyince böyle uzanması zor oluyor arkadaşlar. Bir kesip buraları sıkış örmek lazım. Bir ör. Bu arada ben bacaklarımı ara ara dolduruyorum arkadaşlar. Sizler sıkıca doldurun. Makasımız ucuyla şuralara doğru şekil vererek iterek, yani makasın ucuyla buralara güzel doldurun arkadaşlar. Önemli olan gerçekten doldurmak önemli. Şekil vermek. Evet. Bir kestim ve burada bitirdim. Kaç tane kesmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesme yapmışım. 6 tane eksilmiş oldu. Şimdi yine sıra sonuna kadar hepsine tek batacağım. Şimdi bunu kucağıma almam lazım. Görüşürüz tekrar. Evet, sıra sonuna kadar geri kalan sık iğnelerim hepsine bu şekil tek battık. Ve 23. sıramızı bitirdik. 80 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 84'ü yine hepsine tek batacağız. Yani düz öreceğiz. Evet, 24. sıramızı da bitirdik. 25'teyiz. İpimizi bu tarafa alalım. Şimdi hepsini tek tek keseceğiz. Sıra sonuna işaretli yerimize kadar tek tek kesiyoruz. Birinci kesmem. İkinci kesme. Üçüncü. Dördüncü. Sıkı olsun arkadaşlar. Açılıyor çünkü. Beşinci. Ve 6. kesme. Hepsini tek tek kestik. 6 tane kesme yaptık. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Evet, 25. sıramızda bitirdik ve 74 tane sık iğnemiz kaldı. 26. sıramızdayız. Şimdi son artık kesmelerimizi yapıyoruz. 6 tane kesme yapmıştık. Şimdi onları 3'e düştü.
işaretli yerimizden başlıyoruz. 1 2 ve 3 tane kesme yaptım. Tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, 3 tane azaldı. 3 kesme yaptık. 71 kaldı. 74'tü, 71 kaldı. Şimdi yine sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, sıra sonuma geldim ve 26. sıramızı bitirdik. 71 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 27. sıramda buradaki son 3 taneyi bir arada keseceğim. Son kesmem, son sıramız. Hatta sıramızın yarısına kadar öreceğiz. Sıra sonuna kadar örmeyeceğiz. Şimdi dediğim gibi bu ortadaki 3 taneyi 3 katını tek tek alıyorum. 1 2 3 katını aldım. Üçünü bir kesiyorum. Evet, son kesmemiz, toparladık, bitirdik. Şimdi boynumuzun yerini ayarlayacağımız yere kadar düz öreceğiz. Ben bakalım kaç örmem lazım. Evet, kesmemizden sonra 19 tane sık iğne ördüm ve boynumun yerini ayarladım. 30 tane sık iğneyi ayarladım arkadaşlar. Şimdi buradan karşıya atlayacağız. Sık iğne ile karşıyı birleştireceğiz ve buradan itibaren döne döne 10 sıra düz öreceğiz. Şimdi işaretlediğim yeri birleştirelim. Şimdi 19'u yaptık. 20. sık iğne oluyor. 20.ye battım. Ve 30 tane sık iğne sayıyorsunuz. 30.ya karşıya batıyorum. Yerimi de kaçırmayayım. Şurası. Evet. Ve sık iğne ile burayı birleştirdim. Bu şekilde hemen bir sık iğne ile birleştirdik. Şimdi burayı döne döne öreceğiz. 30 tane sık iğnemiz olacak. Devam ediyoruz hemen yanındakinden. 30 tane sık iğneye tek batalım. Eksik olursa 29 falan böyle bir tanesinin içine çift batın. Çok da sorun değil arkadaşlar. Sökmeyin. Sökmekle örgülerinizi çok uğraşmayın. Eksiltme artırmalarla sayılarımızı aynı yapalım. Evet, boynumu örmeyi şimdilik bırakacağım arkadaşlar. Çünkü bu tarafı güzelce doldurmam lazım. Ondan sonra burayı dikeceğiz. Güzelce el yapımızla sıkıca dolduralım. Dediğim gibi bacaklarımız bakın daha hala yumuşak. Buraya doğru dolduracağım. Makasımla sıkılaştıracağım. Şu makasın ucu çok işe yarıyor bu işler için. Dikkat edelim.
yaparken de kesmeyelim, delmeyelim. Evet, güzelce bedenimizi dolduralım. Şimdi ben bunu güzel doldurayım. Ondan sonra dikelim. Evet, gövdemi güzelce doldurdum arkadaşlar. Ve şimdi bu araya dikeceğim. Tam ortadan ucu küt iğnemle tam ortadan çıkıyorum. Ucunu tüyüm attım. Bayağı kalın bir tüy çıkmasın diye. Ve bunu karşılıklı dikeceğiz. Karşısına gelen her sık iğneyi dikiyoruz. Tam karşısına gelen yere bu şekilde dikelim. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boynumu 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi bundan sonra eğer kafamız böyle dönmesini istiyorsanız bu şekilde, bunun için tekrar örmeye devam edeceğiz. Eğer döner kafa yapmak istemeyenler de burada koparacaklar. Daha sonra kafaya dikecekler. Şimdi buradan devam ediyoruz. İçine tekrar bir parça öreceğiz. Dönmesi için. Her sık iğneye çift batacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hepsinin içine çift batalım. ...30 tane sık iğnemiz vardı. 30'unun içerisine sık iğne yapacağız. Ve 60 tane olacak toplamı. Bu şekilde her birine çift batıyoruz. Evet, arttırmadan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Bu arada başka renge geçtim. Çünkü ipleri artık inanın güvenemiyor. Diğer ördüğüme yetmişti. Ucu ucuna yetmişti. Şimdi bunda da sorun olmasın diye. Çünkü bu parça boynumuzun içinde kalacak, görünmeyecek. O yüzden size farklı ona benzeyen renklere geçiş yapabilirsiniz. İyi olur arkadaşlar. Sonra çünkü ipimiz yetmeyebilirse diye. Çünkü bazı iplerde metreleri az olabiliyor. Mesela bu aynı marka ama bu ince çıktı dokusu. Bu daha kalındı. Yani ipler de insanı şaşırtıyor yani. Şimdi çok konuştum, kusura bakmayın. Şimdi 4 sıra düz ördüm ve bir kesip 5 öreceğim. Sıra sonuna kadar bir kez 5 ör. 1 2 3 4 5. Tekrar bir kesiyorum. 5 tane tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini aynı tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 3 tane kaldı.
3 taneyi örüyorum. 2 tane daha katıyorum. Diğer sıramdan kayma yapıyorum. Evet. 5 oldu. Sıra sonumu bu tarafa kaydırdım. Bitirdim. Şimdi ikinci kesime geçiyorum. Bir kesiyorum. 4 ör. Sıra sonuna kadar bir kesip 4 ör. 3 4. Yine bir kez 4 ör. 1 2 3 4. Evet, sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim ve yeniden bir kesip 3 örüyoruz. 1 2 3. Bir kesiyorum. 3 örüyorum. 1 2 3. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyorum. Sıra takibini illa alt alta gelecek diye ayarlamıyorum arkadaşlar. Nerede 3'ü bittiyse hemen bir kaydırıyorum veya ileri kaydırma yapıyorum. İşte devam edelim. Evet, 3. kesremi de bitirdim. 3. sırama 4. kesmeye geldim. Şimdi bu esnada biraz boynumuzu iyice de dolduralım. Çünkü daralmaya başladı. O zaman zorlanacağız. Şimdi boynumuzu güzelce bir dolduralım. Lafımızla alalım. Bacaklarımıza doğru hiç boşluk kalmasın. Evet arkadaşlar, boynumu ve gövdemi boşluk kalmayacak şekilde güzelce doldurdum. Fakat çok da açılmadan bunlara dikkat edin. Şimdi kesmeye devam ediyoruz. Bu arada bu oynar boyun bize Yasemin Kale'nin fikir sahibi kendisi bize bu tekniği öğreten. Çok kendisine teşekkür ediyorum buradan tekrar. Onun videolarını görmüştüm. Çok da faydalı videoları var. Evet, şimdi en son 3 tek bir azaltmış yapmıştık. 3 tek bir azalt. Şimdi dediğim gibi burada mesela 2 tane kaldı. Buradan sıradan tekrar bir tane daha örebilir. Öyle kesin. Hani öyle orada kalmayın yani. Bunlar sorun değil. Sıralarınızın bir iki tane ileri geri kayabilir. Şimdi yine bir keserek devam ediyorum. Bir kez 2 ör yapıyoruz bu sıramızda. Bu sıra sona kadar bir kez 2 ör. Tekrar yapacağız bitene kadar. Sıra başına kadar. Evet, sıra sonuma geldim ve tekrar bir kez bir ör yapıyoruz. Bir kez bir ör. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son sıramda hepsini tek tek keseceğim. Fakat ondan önce buraya güzelce dolduracağız. Sert sıkış olması lazım. Şimdi bunu güzelce elyafla dolduralım. Evet, boynumu güzelce doldurdum ve şimdi hepsini tek tek keseceğiz. Sıra sonuna kadar tek tek kesiyoruz atlamadan.
şekilde sıra sonuna kadar her birini tek tek keselim. Evet, sıra sonuna kadar hepsini kestim arkadaşlar ve bitirdik. Şimdi ipimi biraz uzun kestim. Çok değil, az. Normal bir uzunlukta. Çok az, fazla değil. Ve ucu küt olan iğnemi taktım. Şimdi her ilmeğin içinden böyle geçeceğiz. İlmeğimin tek katlarından geçiyorum. Buradaki açıklığı kapatmak için. Burası kapanana kadar boş olanlar buraları güzel doldursun arkadaşlar, kapatmadan önce. Evet, bu şekilde kapattık. Evet. Ve bitirdik arkadaşlar. Boynumuzu, dönen kafa boynumuzu. Burası kafamızın içerisine geçecek. Evet. Gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi diğer kalan zamanımızda da hemen ne yapalım? Kuyruğumuzun bir tanesini yapalım. Evet, kuyruğumuz için sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sıramızda her birine tek batacağız. 6 olacak yine. 3 4 şöyle kıvıralım. Rahat dönmesi için. 5 ve 6. İkinci sıramızı bitirdik. Şuradaki ipi işaret olarak araya koyacağım. Sıramı belirlemek için. Şimdi 3. sıramda hepsine çift batacağız. Her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapacağız. Üçüncü sık iğnem bu şekilde. Dördüncü. Beşinci sık iğnem ve altıncı çift sık iğne. Hepsine çift battık ve 12 sayımız oldu. Dördüncü sıramızda hepsine tek batacağız. 12 olacak yine sayımız. Hepsine tek batalım. Evet, 5. sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapıyoruz. Yine 6 tane tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. 6. sıramızı yine 18 sık iğne olarak düz örüyoruz. Her birine tek batıyoruz. Evet, 7. sıramızdayız. 7. sıramızda da 2 tane tek, bir çift. Bu şekilde 2 tane tek, bir çift.
6 tekrar yine. Evet, 7. sıramızı bitirdik ve 24 tane sık iğnemiz oldu. 8. sıramızı yine eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Bu şekilde her birine tek batacağız. Evet, 9. sıramızdayız ve 3 tek 1 çift yapıyoruz. 2 3 tek ördüm, 1 çift. 3 tek 2 3 1 çift. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapacağız. Bu şekilde ve 30 tane sayımız olacak. Diğer sıramızda yine bir sıra düz öreceğiz. Evet, 10. sıramızda düz ördük. Şimdi 11. sıramızda 4 tek 1 çift yapıyoruz. 2 3 4 tane tek 1 çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 36 tane sayımız olmuş oldu. 12. sıramızda da yine düz öreceğiz. Evet, 13. sıramızdayız. Şimdi tersine azaltacağız. Hep arttırmıştık. Şimdi de 4 tane tek 3 4 tek 1 azaltıyoruz. 6 tekrar aynı şekilde 4 tane tek 3 4 tek 1 azalt. Bundan sonra bir sıra düz öreceğiz. Evet, 15. sıramızdayız. 3 tek 1 azaltı yapıyoruz. 2 3 3 tek 1 azalt. Yine 3 tek 3 1 azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar ve sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Bundan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, kulağımı 4 sıra düz ördüm ve ipimi kestim. Dikme payı da bıraktım. Toplamda 19 sıra oldu arkadaşlar. Birinciden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Toplam 19 sıra oldu kuyruğum, kulağın. Evet, kuyruk. Küçüğü de yine aynı şekilde 6 ile başlıyoruz. 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 ve 4 sıra yine 24 olarak örüyoruz. 2 ör bir kez yapıp 2 sıra düz öreceğiz. Bunun videonun altına sayılarını yazacağım arkadaşlar. Bu videonun altında açıklama bölümü var. Oraya tıklayıp yazılı halinde bulabilirsiniz. Bu şekil kuyruklarımızı dikeceğiz. Daha sonraki videolarda. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda kafamızı yapacağız. O zamana kadar yani bitirenler beni beklemesinler. 9 arttırmalı yapsınlar kafalarını. 6, 12, 18 diye en son 9 tek bir çift yapacaksınız. 8 sıra düz örüp orada beni beklersiniz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Gövdemiz bitti. Kuyruk bitti, hazır.
Evet, artık kafamız kaldı. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.